Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Şimdi tam zamanı. Kirazlarımız bahçede oldu. Topladık. Biraz reçel yapmak istiyorum. Topladığım kirazları ilk olarak sap kısımlarını ayırarak temizliyorum. Daha sonra bol suyla yıkıyorum. Saplarını da atmıyorum. Saplarını da yıkayarak bir tepsiye seriyorum kurutmak için. Evet, kirazlarımı yıkadım. Bir kilitli iğnenin dibiyle sap kısmından geçirerek çekirdeğini çıkartıyorum. Bu sayede kirazlarımız bütün halde kalmış oluyor. Fazla parçalanmamış oluyor. Diğer türlü karnını yarıp çıkarmamız gerekiyor. Parçalanmış oluyor. Bu yöntemle bütün halde kiraz ve vişnelerin çekirdeklerinizi çıkartabilirsiniz. Kiraz çekirdeklerini de atmıyorum. En son yıkayarak kurutuyorum. Ağrı yastıkları yapabilirsiniz bunlarla. Evet, tüm kirazlarımı çekirdeklerini ayıkladım. 2 kilo kirazımı büyük bir tencereye alıyorum. Üzerine 1 kilo toz şeker ekliyorum. Hiç su eklemeden bir gece kapağı kapalı bir şekilde buzdolabında sulanmasını bekliyorum. Evet, kiraz saplarımı da yıkadım, bir tepsiye yaydım. Kuruması için balkona kaldırıyorum. Evet, ertesi sabah reçelimi kısık ateşte şeker eriyene kadar 5-6 dakika kaynatıyorum. Ara ara da karıştırıyorum şeker eriyene kadar. Şeker eridikten sonra ocağın altını açıyorum ve kaynatmaya bırakıyorum. Evet, ara ara da karıştıralım. Bir tatlı kaşığı limon tuzu atıyorum. Rengi daha parlak ve koyu olması için. Ve kıvam alana kadar orta ateşte kaynatmaya bırakıyorum. Kıvamı dilediğiniz ayarda yapabilirsiniz. Ben fazla koyu yapmadım. Evet, kıvam kontrolü yapıyorum. Benim için ideal bir kıvam. Altını kapatıyorum. Kendi halinde tencereyi soğutmaya bırakıyorum. Ve ertesi sabah kıvamı oturmuş oluyor. Gördüğünüz gibi kıvamı tam yerinde. Ne koyu ne cıvık. Kavanozlara pay ederek yerleştiriyorum. Videomu bu kısmına kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Kiraz reçeli nasıl olur demeyin. Gerçekten çok lezzetli oldu. Sadece biraz ekşisi yok. Vişne reçelini aratmayacak kadar lezzetli ve kıvamlı bir reçel oldu. Mutlaka tarifimi denemenizi tavsiye ederim. En son kapakların etrafını silerek sıkıca kapatıyorum. Ve buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Kış için 1-2 sene hiç bozulmadan bu şekilde saklayabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi reçelim artık hazır. Kahvaltılarda, kurabiyelerde kullanabilirsiniz. Kıvamı da gördüğünüz gibi tam yerinde oldu. İki kiloda annem çekirdeklerini çıkarmış normal usulde. Gördüğünüz gibi karınları parçalanmış bir şekilde. Bunları da buzdolabı poşetine koyarak hava almayacak şekilde ağızlarını kapatıyorum ve buzluğa atıyorum. Daha sonra kiraz suyu yapabilirsiniz. Kiraz suyu gerçekten çok lezzetli oluyor. Biraz su koyarak kaynatabilirsiniz. Erik veya vişne suyundan daha lezzetli oluyor. Gerçekten denemenizi tavsiye ederim.
Evet, kapağını, ağzını sıkıca kapatıyorum. Havasını alarak ve buzluğa atıyorum. Dilerseniz pasta süslemelerinde de kullanabilirsiniz. Kışın çıkartarak. Evet, kirazlarımı dondurdum. Hoşaf, meyve suyu ve pasta süslemelerinde kullanabileceğiniz, elinizin altında her zaman kirazınız olabilir bu yöntemle. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Evet, kiraz çekirdeklerim ve saplarım hala kurumaya devam ediyor. Kış